Yani şeyden de başlayabiliriz. Herkesin aslında bir taraftar gibi ilaç tuttuğundan, herkesin kendince bilgiye sahip olduğu ama her bilginin doğru olduğu kadar aslında yanlışının da olduğu bir alan burası. Yani ilaçlar, kremler, acil durum çantaları vesaire. Hoş geldin. Hoş bulduk. Can, Merhabalar. kısaca izleyiciler için kendini tanıtır mısın? Kim bu demesinler. Tabii ya şimdi hazırlıkçılık çerçevesinde ilaçlar, vitaminler ve bunların saklama koşulları ile ilgili konuşacağız. Ben de olur olmadık insanlar konuşunca tepki veriyorum tabii. Ben son 3-4 yıldır eşimle beraber, eşime ait bir eczanede, serbest eczanede beraber çalışıyoruz. Hem aktif olarak eczanede bulunmakla beraber kendim de arka planda ilaçlarla, vitaminlerle ilgili ticaretimi yürütüyorum. Aslında eski bir beyaz yakalıyım ben de. Bu sektöre atıldık diyelim. Aynı zamanda bir hazırlıkçıyım. Her ne kadar kendimi hazırlıkçı diye tabir etmesem de biliyorsun sen. Biraz daha Hmm. hazır insan diyorum ben. Bakış açım farklı. Ama bu kanalın çoğunluğunu izleyen arkadaşlarla aynı duyguları, aynı hedefleri paylaşıyorum diyelim. E, Haklısın. Yani ilaç, vitamin konusu o kadar değişiyor ki adı bilim de olsa Tonguç. Bugün bir doktora gidersin, o ona gerek yok diyor. Başka doktora gidersin, hayır gerek var diyor. Hmm. Hiç ilaç kullanmayan doktorlar var. Fonksiyonel tıpla ilgilenen doktorlar var. Özellikle geleneksel tıpla ulaşan doktorlarımıza git, vitaminlere asla inanmazlar. Gerek yok derler. Boşuna alınıyor derler. Ama birçok çeşidi görüyoruz. Onlarda olduğu gibi bizde de öyle. Yani sen de ben de şu Hepimiz ağrı çok kesici biliyoruz. daha iyi. Evet, hepimiz çok biliyoruz. Şu ağrı kesici daha iyi. Şu daha iyi. En güzeli de tabii biz burada birçok hastayla muhatap oluyoruz. Hepsi bizden daha iyi biliyor. Hepsi eczacıdan ve doktordan daha iyi biliyor. O yüzden sıkıntılı bir konu. Biz kendi tecrübelerimizi aktaracağız. Bir bakış açısı vermeye çalışacağız. Bir temel çizeceğiz aslında. Ne yazık ki güncel yasalarımız buradan işte arka planda olduğu gibi ilaç gösterelim, bu etken madde şunu alalım. Bu şekilde ilerleyemiyoruz. Hani bir eczacı da ne yazık ki direkt olarak bu konuda fikir veya video çekme hareketinde bulunamıyor ama benim söylediklerim de bir eczacının süzgecinden geçtiğinden emin olabilir arkadaşlar. Tabii ki katkılarını bekleriz herkesin. Ee, Öncelikle ben senle de aslında daha önce konuştuk. İlaç öğesi, ilaçtan başlayalım biraz. Bununla ilgili yapacağımız hazırlıklar çantadır, işte ilaç stoklamaktır vesaire. Aktif, yaşayan bir öğe olmasını istiyorum. Bu ne demek? Sürekli kullandığımız bir hareket halinde, sirkülasyon halinde olan. Çünkü hepimiz değil mi? Günlük Hmm. yaşantımızda çoğumuz diyelim basit ilaçlardan kronik hastalıklarımız olan ilaçlara kadar sürekli bir sirküle halindeyiz. Veya bir basit doktora gidiyoruz, acile gidiyoruz, doktor yazıyor. Hmm. Birçok antibiyotik, işte soğuk algınlığı, balgam sökücü bunların bir kısmı kalıyor evde. Hepimizin evi eczacı deposudur. Bir kısmı yani illaki. Hatta annelerimizin, babalarımızın evlerinde bayağı kutu kutu, raf raf ilaçlar çıkar çoğu. Bunların farkında olmak da önemli. Yani neyi kullanabiliriz, neler güzeller o dışarıya attığımız ve kendi yanımızda bulundurduğumuz veya acil durumda yanımızda bulunduracağımız, kampta, gezide yanımıza alacağımız ilaçların sürekli işliyor rolde alması hem verimliliği arttırır hem Hmm. SKT'lerini yenilemiş oluruz. Bu çerçevede bir ilaç kullanımı hazırlamak çok daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Ama bu çerçevenin temelinde çok basic, temel ve gerçekten ihtiyacı olduğuna inandığımız şeyler olmalı. Ben öyle ilerleteceğim süreci. Çünkü biliyorsun çok detay detay girsek bitmez. Yani herkesin söyleyeceği bir ilaç olacak. Okulu var bunun 4 sene şey okuyor insanlar. Eczacılık da 4 yıl mıydı? Daha mı uzundu yoksa? 5, 5, 5 yıl 5. yani. Ya aslında tabii bir eczacı ilaç yapmak yani ilaç ayrı Hmm. bir lisans bölümü ama bizde ne yazık ki karşı taraf halk tarafından özellikle diplomalı esnaf olarak nitelendiriliyor. Aslında öyle değil tabii. Çok kısa bir Bizim şey sormak tabii tabii. istiyorum burada. Şimdi
aslında bir aktif çanta konseptinden bahsettin ve bu yaşayan çanta bizimle beraber tatile gidiyor, bizimle beraber kampa gidiyor. Belki her gün işe gidip geliyor. Ne bileyim arabayla çocuğumuzu alıyoruz, işte okula bırakıyoruz veya hafta sonu bir gezmeye gidiyoruz. Şimdi ilk konuşmaya başlarken aslında hazırlıkçı olmakla hazır insanı ayırıyorum dedin. Kendimi hazırlıkçı olarak nitelendirmiyorum. Hazır insan tabirini kullanmayı doğru buluyorum dedin. Bunun bu konseptle de alakası var mı? Yani aktif çantayla veya bunu bir yaşam stili haline dönüştürmekle hazırlıkçılık nasıl bir ayrışıyor senin gözünde? Biraz konu dışı gibi E, oldu ama. yo, aslında tam olarak bağlantısı var. Çok güzel bir noktaya değindin. Ben hazırlıklarımı sürekli aktif halde tutmaya göre planlıyorum kendimi. Yani yanıma bir ilaç aldığım zaman, ilaç çantası oluşturacağım zaman bunu minimalist ve temel düzeyde daha önce de söylediğim gibi bana neler lazım olabilir? Ayrıca yanımdakilere, yanımda misafirim olabilir, arkadaşlarım, onlara da ne lazım olabilir? Sadece benim dışımda değil, onlara da bunun en basit şekilde, en etkili şekilde hangi ilaçları alabilirim? Başıma neler gelebilir? Hani gittiğim yerlerde küçücük bir organizere sığdırıp bunun çok kapsamlı olmasını istiyorum bu şekilde yani ve bu çanta sürekli işliyor. İşte yanımda arabamda taşıyorum. Başım ağrıyor. Ağrı kesicimi içiyorum. İşte arkadaşımın başı ateşi çıkıyor. Ona bende var diyorum, veriyorum. İşte kampa gidiyoruz. Alerjik bir reaksiyon gelişiyor. Hemen oradan kullanıyorum. Kremler kullanılıyor. O çantayı sürekli aktif halde tutuyorum. Diğer hazırlık öğelerimi de öyle yapmaya çalışıyorum. Yani e, sürekli bir şeyler stoklayıp onu orada bırakmak değil ama kamp çantam da öyle. İşte acil durum aracım da öyle. Acil durum aracım diye nitelendiriyorum ama sana da bahsettim biraz gördün. Hem bir kamp aracı şu anda iki araç vardı. Bire düştük. Yine şehir içinde eşimin kullandığı bir araç. Bayağı eşim çocuğumu kreşe bırakırken bir bug out aracıyla şehirde geziyor yani aslında tam da. Ve bu çerçevede oluşturuyorum her şeyi. Kendimi o şekilde eğitmeye çalışıyorum. Her an hazır bulundurmaya çalışıyorum. Yani atıyorum kamptan geldiğim an power banklerimi anında dolduruyorum. Pillerimi anında yeniliyorum. İlaçlarımı anında kontrol ediyorum. Bunu yapmadığın an bir anlamı yok. Çünkü ne zaman geleceğini bilmiyorsun, değil mi? Ne zaman deprem olacağını Evet. bilmiyorsun. Ne zaman buna ihtiyaç olacağını bilmiyorsun. O yüzden bir şeye hazırlanmak değil. Ya biz şöyle alıyoruz. Önümüzde bir hedef var. Sanki değil mi? Herkes 15 yılı varmış gibi başlıyoruz işte. İlk ne yapılır? Koşuyoruz. Koşuyoruz ve sanki ama öyle değil. Cebinde anahtarlık da çakıyla çantanda ne taşıdığınla bile hazır olmalısın. Her zaman hazır. Bu çerçevede değinmeye çalışacağım. İstersen biraz somutlaştırmaya başlayalım. Başladım E, abi yavaş Ben yavaş. sana klasik bir soru sormak istiyorum. Favori ağrı kesicin veya takımını tuttuğun ağrı kesicin nedir? Valla her zaman yanımda daha bana göre bence daha hızlı etki ettiği için Majezim mutlaka var. Yani başka da favori yok. Mesela farklı farklı söylemlerden ötürü Arveles'ten biraz uzak duruyorum. Ne bileyim aspirin ağrı kesici sayılır mı? Bunu ilk yardım eğitimi aldıktan sonra sürekli yanımda bulundurmaya başladım. Ağrı kesici de favorim Majezik yani. Evet, bunu soruyorum. Herkes böyledir çünkü. Senin dediğin gibi ona inanıyorsun. Herkes böyle. Her hasta böyle açıkçası. Herkesin bir tuttuğu genel spektrum ağrı kesicileri var diyelim. Tabii ki Hmm. farklı vücudun farklı bölgelerine farklı ağrı reseptörlerini inhibe eden ağrı kesicilerimiz var ama mesela sen majezikçisin. Biz Bursa'dayız. Büyük bir bölümü Arvelesçi mesela genel ağrılar. Bazıları parol dışına çıkmaz. Daha güvenli Hmm. limonlar, parasetamol Ha. limanlarda vesaire vesaire gidiyor. Dolarex Bu da var mesela. evet Dolarex var, Bunlar. diklofenak sodyum içeren işte. Bu çerçevede insanların bu ilk bizim bulundurmamız gereken biraz hani haritayı da videonun haritasını da arkadaşlar açıklayayım. Biraz işte vücudumuzu
ihtiyaçlarımıza göre bölgelere ayırarak ilerleyeceğim ben. İlk başta ağrı kesiciler diyelim. Hani neler bulundururuz temelinde, acil durumda başımıza neler gelebilir? En minimal, en temelde neler olmalı? Hangi tür ağrı kesiciler bulunmalı? Soru Diye. sorayım mı mesela? Tabii. Şöyle sorayım mesela. Daha önceden bazı arkadaşlarım bahsettiği için biliyorum da bazı ağrı kesicilere insanların alerjisi olabiliyor ve parasetamol çok alerjik bir ilaç değil diye duydum. Mesela bu bizi bir güvenli limanda tutar mı? Yani bir arkadaşımız gerçekten çok ağrısı var, tatildeyiz. Al parasetamol tabanlı bir ağrı kesici demek daha mı güvenli olur? Daha güvenli olur. Neden? Evet, birçok alerjisi olan insan oluyor. Alerjisi daha önceden olmasa bile belli bir zaman sonra alerjisi de gelişebiliyor. Bunu bireylerin çoğu kendi biliyor, bilmeyenler de var. Ama parasetamol içeriği daha basit içerikte olduğundan aslında etki etme anlamında değil. Bizim güvenle önerebildiğimiz bir ilaç. Özellikle mesela hamilelerde kullanımı güvenlidir. Biz doktor kontrolü olmadan bir hamileye parasetamol dışında bir ilaç önermeyiz. Çocuğu etkilemez ama parasetamolü kullanabilir. Bir de insanlar şunu atlıyor parasetamolde. Ateş düşürücü etkisi. Şimdi biz çoğu ağrı kesici bu ateş düşürücü etkiyi göremeyiz. Yani kısıtlıdır. İşte ibuprofen içeren, Hı hı, ibuprofen de işte bizde Türkiye'de olan Advil, Brufen gibi bunlar. hı hı, Çocuklarda kullandığımız Dolven şurup vesaire. Bu da ağrı kesici, ateş düşürücü. Parol, parasetamol, vermidon, minoset bunlar da parasetamol içeriyor. Ateş düşürücü etkileri vardır. O yüzden güvenle en azından kafanda soru işareti olmadan önerebilirsin. Tabii ki arkadaşın farklı türde ağrı kesici kullanıp da bir şey olmuyorsa onlar daha spesifik olacaktır. E, biraz kafamda kategorileştireceğim. Yani ilk ne dedik? Bizim her zaman e, takımını tuttuğumuz ağrı kesici önemli. Çünkü tedavinin yarısı da inanmak. hı Gerçekten hı, böyle. Yani psikolojiyi ayakta tutmak çok önemli. Bir ağrı kesiciye inanmıyorsan, inanmadan içiyorsan gerçekten geçirmiyor yani. O yüzden dediğim gibi genel hitap eden işte yani çeşit çeşit saymak. Burada ilaç isimleri vereceğiz. Etken maddeler konuşuyor ama arkadaşlar şunu bilsin. Tabii ki bir tavsiye yayını asla yapmıyoruz. Kendi tecrübelerimizi paylaşıyoruz. hı Genel bilgi veriyoruz. Bu ağrı kesicilerden bir tanesi sizin için neyse Arveles, Dolarex, Majezik, işte Apronax ara sıra rafa bakıyorum. Bunlar olabilir. İkinci türde senin de bahsettiğin gibi daha güvenli limanda oluşturacağımız bir ağrı kesici kesin bulunmalı. İbuprofen içeren veya parasetamol içeren hı, bunlar Vermidon, Parol, Minoset gibi hı ilaçlar olabilir. Bir ufak bir parantez açacağım. Muadil ilaç noktasında da dikkat etsin arkadaşlar. Temel bir çanta oluşturuyoruz dedik ya minimal Evet. tutacağız. Çünkü bu çantayı aktif hale getirmek istiyoruz. Hı Aktif hale getirmek için ne yapacağız? Yanımızda taşıyabileceğiz. Tabii ki uzun vadeli ilaç stoklarına da değineceğiz. Ama burada temeli bir oluşturalım. Fazlasını yapmak isteyen arkadaşlar yapabilirler. Yani ben kutu kutu stoklamak istiyorum. Çok büyük bir senaryoya, distopik senaryoya hazırlanıyorum. Diyen insanlara yapacak bir şeyimiz yok. Onu ilaçları saklama koşulları ilgili konuşurken daha iyi değiniriz o tarafta. Hani daha uzun vadeli nasıl saklarlar diye. Ama bizim yanımızda bulundurabileceğimiz ilaçlarda üçüncü tür olarak da özellikle acil durumlarda diyeyim işte kampta veya bir bug out senaryosunda kemik ve eklem sistemimiz önemli. Kas hı, ağrılarımız önemli. Sık sık işte bel fıtığı oluruz, belimiz tutulur, eğiliriz, kalkarız, bir yanımız tutulur. O yüzden bir tık da kemik ve eklem sistemine hitap eden işte diklofenak sodyum, diklofenak potasyum içeren Dolarex, Dikloron, hı hı, Kataflam gibi bu tarz ilaçlardan da bir tane bulundurmakta fayda var. Bunlar bir tık daha insanı rahatlatabilir. Kas gevşeticiler noktasında arkadaşlar soracaktır. Ben kendimi önermiyorum, bir öneride hı hı, bulunmuyorum. Bununla tiyokasit maddesiyle ilgili şeyler de var, çekinceler de var, kremleri vardı, yasaklandı mesela, yurt dışında kullanılıyor hı mesela. O yüzden hı, bir öneride bulunmuyorum. Ama dediğim gibi biz bir temel nokta çizelim. Arkadaşlar onun hı üstüne inşa etsinler. Bu temel noktaları mesela hiç fikri olmayan bu temel noktaları bulundursunlar. Bazısı diyebilir ki bu 3 çeşit 4 çeşit ağrı kesici üzerine ben şunu da bulundurmak istiyorum. Bunu da ekleyebilirler. Gelelim aspirin, asitik salisilik hı, asit olay. Aslında kan sulandırıcı olarak geçiyor.
Sen dedin bunun ağrı kesici etkisi var mı diye. Evet, 500 miligram olanlarda, yani yüksek dozda olanlarda kan sulandırıcının hani okside etkisi, kanı sulandırarak atma etkisiyle beraber ağrı kesici rahatlama etkisi var. Klasik 500 olan. miligram. Aynen. Klasik aspirin. Bunun ismi değişebilir. Yani etken maddemiz asitik salisilik asit. Ekopirin var mesela, Hı. koraspirin var vesaire. Ama onlarda hatırladığım kadarıyla yüksek ağrı kesici dozajı yok. Şey de olabilir, ekopirin de olabilir. 100 miligram ve çevresinde 100 miligram altı, 81 miligram var, 150 var, 100 miligram var veya bebe aspirini derler, birisi küçük 100 miligram. Bunlar ise kan sulandırıcı etki yapıyor. Bundaki amaç da tabii ki olası bir kalp krizi, kırkta atma riskini engellemek veya tansiyon ve ritimle alakalı bir doktor kontrolünde raporlu da kullanıyor olabilir bu ilaçları. Bu çerçevede o yüzden yanında aspirin bulundurabilirsin. Hem mesela güzel, hem ağrı kesici etkisinden faydalanırsın. Nispeten de diğer ağrı etken maddelere göre de güvenli bir limandır mesela. Hı hı. İki, olası bir kalp krizi vesaire veya bir sıkışma durumunda bunu kullanabileceğin, yani kullanabilmek senin de elinde bir şeyin olur. Etken madden olur. Evet. Tabii ki bu noktalar tartışmalı. İşte kalp krizi geçirene hemen bir aspirin ver, çiğnesin. Wow, kalp krizinden kurtulsun. Orası farklı. Olmayabilir her zaman yani. Evet, ama en azından böyle bir şey varsa bile, değil mi, elinde bulunduruyor olmak önemli senin için. Belki de bir hayat kurtaracaksın onunla. Çalışırsa çok iyi. Evet, aynen öyle. Yani bir 112'yi aradığında bu bilgiyi verip sana kullan bilgisini şöyle kullan Hı dediğinde bir hı. hayat kurtarsan çok güzel. O da mantıklı yani. O aşamada ağrı kesicilerde dediğim gibi bir tuttuğumuz takım ağrı kesicisi, iki biraz daha kas ve iskelet sistemine ben öneriyorum. Üç şey parasetamol, ibuprofen Hı içeren hı. daha güvenli olanlar ve kan sulandırıcılar olabilir. Aspirin olabilir vesaire. Bu çerçevede temellendirebiliriz ağrı kesicileri. İki şey girmek istiyorum burada. Şeyden de bahsedebiliriz aslında insanların akşamdan kalma olduğunda kullandığı şey vardı ya, suda eriyen, izleyicinin çok hoşuna gidecektir. Birincisi o. İkincisi de ciddi bir ağrımız olduğunda mesela parasetamol fazla kullanımda da çok sıkıntılı diyebiliyorum. Yani bir ağrın oldu, yani mesela majezikten 2 tane atabilir misin? Veya bunun kriteri nedir? Ya da ne kadar zararlıdır? Bu da benim aklıma gelen bir soru mesela. Şimdi bu tamamen doktorla alakalı mevzu. Yani doktor ve eczacı hasta arasında gelişecek bir Hmm, mevzu. Her etken maddenin prospektusunda, kağıdında firmanın çıkardığı hmm, belli bir kullanım senaryosu vardır. hmm, E, Bu senaryolar orada detaylı belirtilir. Yani çok ağrım varsa şöyle, en fazla bu doz, kilolar aralığında, yaş aralığında bu çok değişir. Mesela işte biz çocuklarda daha düşük parasetamolü en az arasında 4-6 saat bırak deriz. hmm, Veya işte yerine göre majezikten bahsettim. Flurbrifen içerir. Bu en fazla 2, en fazla 3 şeklinde günde eşit hmm, aralıklarla bölünür. Tabii ki bu dozajların dışına çıkan doktorlar da var. Yani o andaki şeyi, ağrıyı gidermek adına veya farklı bir amaçla yoğun kullanım e, kullandıran doktorlar da var. Daha güvenli takılan doktorlar da var. Bu tamamen duruma, ama biz kendi başımıza ne yapabiliriz? Evet, buna nasıl karar verebiliriz noktasında diyorsan, ilaç prospektüsleri. hmm. Yani orada, çünkü acil bir durumdan bahsediyorsun, değil mi? Deli gibi ağrın var. Evet. Kimseye ulaşamıyorsun, eczacına Devam ulaşamıyorsun ya doktora edemiyorum. ulaşamıyorsun. Evet, kutuların içinden çıkan prospektuslarda bu dozaj bilgileri yazar. Kilona göre, çok zor durumdaysan en fazla ne kadar kullan, hangi saatlerde, bunların hepsi yazar. Bu noktada onlara başvurabiliriz. Tabii ki ilaçları biz kutularıyla taşımayacağız veya prospektörleriyle Hmm, taşımayacağız, ama buna ilişkin soru işaretleri olan kişiler o prospektüsten ön bilgiyi edinip, ha ben bu kadar kullanabilmişim deyip e, devam edebilir. Doz aşımıyla, yani oral yolla doz aşımında çok büyük sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Çok absürt dozajlar hmm. alınmadıkça mide sıkıntıları ortaya çıkabilir vesaire.
O çerçevede yani bizim diyebileceğimiz bir şey yok. En fazla bu kadar şu kadar kullanılır diye Okey. ama aynen genel kullanımlara uyulursa daha mantıklı olur. Şimdi nereden devam? Alka-Seltzer vardı abi. Onu da Algazar'dan bahsedelim. Bir de bahsedelim. benim başka Tamam. bir favori ağrı kesicim var. Bir de ondan bahsetmek istiyorum aslında. Tamam. Ondan sonra Alka-Seltzer konuya aslında değineceğim. aspirinden bahsettik. Asetik Hmm, salisilik çok benzer aynı şeyi içeriyor. Onun mantığı da işte kanı sulandırarak ve mideyi rahatlatarak alkolün hızla vücuttan atılmasını hmm. sağlıyor. Sabah o yüzden rahatlatıyor. Temelde aslında bu tarz ilaçların çıkış noktası alkol içsinler ben bunu rahatlatayım diye piyasaya sürülüyor tabii. Diğer işte ilk biliyorsun cinsel demeyeyim güç arttıran ilaçların da çıkış noktası mesela kalple alakalıydı. Daha sonra farklı Bu başka bir amaçlar. işe de yarıyormuş falan diye. Evet, evet, aynen öyle oluyor aslında. O da bir çeşit öyle. Onu da mesela hem onu bulundurup ağrı kesici etkisinden faydalanabilir. Mideyi rahatlatma etkisinden faydalanabilir. Ve ben Alka-Seltzer değil mi? Cinsel ilaç değil. Yanlış Yok. anlamasınlar burada. Hayır, hayır. Alka-Seltzer bulundurabilir. Ve hani eğer öyle bir alkol kullanım mevcutsa ki olabilir Hmm, veya nasıl bir senaryo planlıyorsa alkol stoklanabilir. Belki adamın bir sığınağı bir hmm. evinde alkol stoklayıp kötü günlerini saklandığı süre boyunca bu şekilde geçirmek istiyor olabilir. Ona karşı da yanında bulundurabilir. Dediğim gibi temelde bir asetik salisilik asit aslında aspirinle benzer bir durum. Ha, mesela onu bulundurmak yerine aspirin de içilebilir mesela. İşte bu muadiliteyi bahsedelim diye ondan Evet. bahsettim. İki şey Ama söyleyeceğim. şimdi bu konuda teknik bilgiye sahip arkadaşlar itirazlarda bulunabilir. Bunu lütfen yanlış anlamayın. Hmm, Ben bu ilaç bu ilacın şimdi muadili kelimesini bizim halkımızda teknik anlamda bunun bir karşılığı var. Türkiye'de de SGK nezdinde de karşılığı var. hmm, Eşdeğer, muadil. Muadili lafı derken aslında gerçekten o jenerik maddenin, etken maddenin hmm. SGK bizim tarafından kabul edilip, evet bu etken madde bununla muadil denilebilmesi lazım. Biz o anlamda konuşmuyoruz. Yani Aynen. bir karşılaştırmalardan konuşmuyoruz. Ben Ama şu anlamda kullandım. Hiçbir şeyin yok. Başın işte bir şey oldu, akşamdan kalmasın, acil bir durumdasın. Aspirini iç, yola devam et tabii anlamında yani muadil dedim. aynen öyle Güzel biraz açıkladın. mantık kurulabilir. Buradaki çok bir bilgiye de gerek yok. Aspirinde de etken madde kısmında aynısı yazıyor. Alka-Seltze'de de aynısı yazıyor. Birkaç yardımcı etken maddeler de var. Küçük bir parantez açıyorum. Her ne kadar videoyu kısa, kısa tutalım desek de uzuyor ne? Güzel gidiyor Muhabbet muhabbet. olsun yeter, boş ver. Evet, evet. Şu bizdeki sıkıntı şu Tonguç. Biz ülkede markacılık, ilaççılık biliyorsun hiç kimse ben eczanedeyim ya binlerce hasta görüyoruz. Sadece yurt dışından gelen hastalar bize gelip etken madde söylüyor biliyor musun? Kimse etken madde söyle sen girdiğinde ben bir parasetamol verir misiniz diyor musun? Yok. Demiyorsun. Yani veya bir fluröfen verir misin demiyorsun. İlaç ismini söylüyorsun. Hmm. Bir, ne yazık ki sistem böyle. Avrupa'da, Amerika'da tersi bunlar. Yani etken madde bazında aslında ilaçlar oluşturması lazım ki kimseye o zaman da şey oluyor. Ortada bir sürü ilaç, binlerce ilaç birbirinin muadili. Her firma kalitesiz ham maddelerle ilaç çıkarmaya başlıyor. Adam parol istiyor. E, Minoset vereyim mi diyorum. Aynısı değil ki diyor. O daha iyi diyor. Aynı etken madde. Hani şeyden de haberi yok aslında. Veya bu bana daha iyi geldi diyor. Aynı ilacı alıyor. Yani Hmm. Arveles diş ağrısına Arveles öneriyorum. İşte diyor ki Dextay daha iyi diyor Arveles'te. Aynısı iki katı onun. İki Arveles içince diğer ilaca ulaşıyorsun. Yani düşün hani. Ama o ona farklı görüyor. Ne yazık ki bu bizi sıkıntıya sokuyor. İnsanları da sıkıntıya sokuyor. Ee, Bir muadil için eczane eczane gezip aramaya çalışan insanlar var. O konulara da değinmek istedim. Aynen. Ağrı kesicilerden sonra ben alerji durumuna da biraz değinmek istiyorum. Yani doğada veya acil durumda veya günlük hayatta başımıza gelecek en genel şeylerden biri. Buna karşı önlem de almalıyız. Var mı öyle bir şeyin? Ya ölüyordum böyle şöyle böyle oluyor dediğin anın.
Yani Alerjik. yaklaşık 8 sene önce bir Urfa maceramız vardı. Bazı ticari görüşmeler için gittik ama bir anda yoldayken burnum akmaya başladı. Durdurulamıyor ve aşırı sıvı halde. Tıkadıklarım çıkıyor yani. Birkaç saat böyle silerek idare etmeye çalıştım. Yani 3 saat falan anca dayandım ve bir bayram günüydü. Doktor yok, acile gidesim gelmedi. Bir eczaneye gittim ve senden iyi olmasın bir eczacı arkadaşımız Zraytek mi nasıl telaffuz edilir bilmiyorum. Erittek. Zyrtek ondan verdi ve o gün bugündür yani yanımdan ayırmam yani. Benim hayatımı kurtardı. Urfa'nın artık rüzgarı mı, sıcağı mı bilmiyorum. Ben bir daha onu yaşamamak için her şeyi yaparım yani. Her çantamda mutlaka vardır. Birkaç defa daha buna benzer oldu. Kullandım, kesti ve çok sık yaşamıyorum şükür. Ama bir doğada tatilde başıma gelse devam edemem yani. Aslında çok güzel bir hikaye. Bir yandan şuna da değinmeme sebep olacak. Biz bu temel ilaçlarla ilgili ihtiyaçlarımızı oluştururken sadece ölüyoruz, kalıyoruz veya çok ağrımız var, alalım bunu değil de bir tık konfor arttırıcı olması da önemli bizim için. Neden? Gerçekten ihtiyacımız olduğunda acil bir durumda odaklanmamız tek şey gereken o kendimiz, ilerlememiz veya savunmamız olmalı. Diğer bütün etkileri arındırmamız lazım ki odaklanalım. Sen emin ol ya o burnun inanılmaz akarken kendini savunabileceğini düşünüyor musun veya Tü- böyle bir Tüfek tutamam ama o kadar yani. yani o çerçevede de bu ilaçları biraz temellendiriyor oluyoruz. Yani şunu arkadaşlar demesin ya burnun akıyor da ne oluyor? Gerek yok, hayatta kalırsın anlamında değil. Alerji kötü bir şey abi. Yani hem doğuştan gelen bir şey, hem sonradan gelişebilen vakalar var, kronikler var, hiç bunlardan geçiremeyenler var. Biz doğada da yani en çok başımıza gelenlerden biri bu durumlar. İşte tozdan olur, mevsimsel olur, polenlerden olur. Veya bir böcek sokması durumu, arı sokması durumu olabilir. Bir yerimiz şişebilir. İnan şu an alerji testi yaptırsan hiç şaşırdığın şeyler birçok alerjin çıkar yani. O noktada yanımızda ve acil durum çantamızda alerji yani antihistamin dediğimiz ilaçları da bulundurmak önemli. Bu noktada yine genele hitap eden hani direkt çok biraz daha güvenle adlandırabileceğimiz senin de bahsettiğin gibi işte neler olabilir? Aurus, Deloday, Zyrtek, Blaxten gibi günde genelde bir tane kullanımı olan ilaçlar önerebiliriz. Bunlar hepsinin tek şeyi vücudu baskılayarak yani alerjik tepkimeleri baskılayarak semptomları yok ediyor aslında tedavi etmiyor. Alerjinin temeli de o. Yani vücut tepki veriyor. Bana bir oksidan girdi diyor ve ben bunu dışarıya atmak istiyorum diyor. O yüzden şey yapıyor. Bunu Zatiden bu da alerji. Evet, evet, evet. O da aynı şekilde o grupta. En az bunlardan bir tanesini bunlarda da ağrı kesicilerde olduğu gibi bu arada yine takım tutan insanlar da var bu noktada da yine kendilerine iyi geldi bu daha iyi dediklerini bir tane bulundursunlar. Ee, Bunu dediğim gibi tetkiren de doğada karşılaşacağımız bir şeye göre tedbiren de bulundurabiliriz. Konfor arttırıcı olarak da bulundurabiliriz. Önemli bir alerjik reaksiyon dindirilmesi vesaire. Bunlar önemli. O yüzden çok özür diliyorum. Hemen şu telefonumu bir sessizce alacağım. Pardon. Ee, O yüzden bu haplardan en az bir tanesi bir çeşidi bulunması önemli. Onun harici ilerlersek hani alerji grubundan e, tabii krem formatında olan daha etkileri yönetecek kremlerde ayrıca değineceğiz. Ama temel anlamda dediğim gibi az önce saydığım etken maddeli olanlar ve ilaç isimlerinden saydığımlardan en az bir tanesi yeterli olur. Daha güçlüleri var. Farklı konseptlere hitap edenler var. İşte astım hastalarına özel Hmm. nefes açıklar vesaire var. Bunlara girmiyoruz. En başta dediğimiz gibi kronik durumlar bu işin dışında kalıyor. Biz biraz da genel kullanım ve acil durumdaki temelleri oluşturuyoruz. O yüzden az önce senin gösterdiğin ilaç da olabilir. Onlardan bir tanesi yeterli olur tablet Şey var mesela formatında. benim eşim e,
lisedeyken alerjik astım teşhisi konuluyor ve o gün bugündür ilaç kullanıyor. Yani o teşhisi koymasalardı belki hayatına mal olabilecek bir hastalık. O zaman galiba Kızılay'a gidiyor. Kızılay'da fark ediyorlar. Doktorlar anlamıyor. O zamanlarda galiba çok bilinmiyormuş alerjik astım. Mesela onunki tamamen kronik. Yani kendi çantalarında işte 7 günlük, 15 günlük kürler halinde bulundurabilir. Ama şey aklıma takıldı. Mesela bazı insanların da sonradan böyle fıstık alerjisi gibi şeyler gelişebiliyormuş. Veya doğada bir arı sokması. Bunlara karşı nasıl önlem alabiliriz? Çünkü önceden tahmin edemeyeceğimiz, bilmediğimiz bir şey. Fikrin nedir? Şöyle, biz biraz aslında alerjik reaksiyonları bizim diğer daha şiddetli anafilaktik şoklar dediğimizde ayırmamız lazım. Evet, bir arı soktuğunda şişen insanlar olabiliyor ciddi ve hayatını kaybeden insanlar da olabiliyor. Çünkü nefes bölümü ağız içi boğaz bölgesi de şişiyor. Nefes alamıyor vücut. İlerliyor. Kalp atışları değişebiliyor. Bu noktada acil müdahale gerekti. Yani profesyonel sağlık ekipleri tarafından acil müdahale gerekti. Evet, insanlar bireysel olarak da kendilerini bu yönde geliştirebilir. Yani müdahale edilebilecek kendilerini hale getirebilirler. Bunda biraz daha enjeksiyonlar, ampuller devreye giriyor. Neden? O ani, çünkü ani oluyor reaksiyon. Bir anda şişmeye başlıyor ve bu vücudun dindirilmesi lazım. Orada hani intramasküler iğneler devreye giriyor. Bu noktada acillerde kullanılan veya paramedik ekiplerinin hazır yanında bulundurduğu iğneler de var. Bunlar eczanelerde de bulunuyor. Ama bu şu an konuştuğumuz konsept hani temel Hı hı. basit bir insanın da ilaçları üzerine ama anafilaktik şok durumunda birçok farklı faktör devreye giriyor. Kimseye biz hani bunları bulundurun, bu süreçte de uygulayın demiyoruz. Diyemeyiz de zaten bu bir uzmanlık gerektirir. Eğer hani ben yine de temel maksatla söyleyeyim. Genelde bu tarz durumlarda Avil Dekort ampul beraber uygulanırlar. Birisi kortizonlu, bir de semptomları yok edici hani. Bunu kas içine uygulanabilir, uygulayabilirler arkadaşlar. Yetkin olanlar veya bu noktada kendilerini geliştirmiş olan görenler. Ayrıca da anafilaktik şok durumunda tabii adrenalinler vesaire devreye gidiyor. Yani kalbi Hı hı. uyarmak adına. Burada da çok farklı kullanımlar var. Yani kilosuna göre dozajı düşürerek vesaire belli zaman aralıklarında bunlar gerçekten çok profesyonel. Yani bunu sadece paramedikler ve doktorlar uygulayabilir. Yani kafamıza göre bir adrenalin alıp Hı hı. uygulamamalıyız. Asla bunu yapmamalıyız. Çok farklı süreçlerden geçiyor. Aslında bu güzel değindim bu konuya. Bir parantez açayım küçük. Ne yazık ki biz en başta konuştuk. Basma kalıp listeler, ilaç Hı hı. listeleri bunlarla ilerliyor bütün arkadaşlar. Yani ben de görüyorum gruplarda. Çok kahramanca konuşanlar var Tabii. mesela. Ben alırım abi adrenalini basarım çocuğuma da ne kadar dozda basacağını biliyor musun? Şimdi Bilmiyorsun. sonuç oradan ya ne kadar dozda basacağını öğrenmek çok kolay. Onda bir sıkıntı yok. Bir sorun şu. Şimdi ilk temelden gelme. Bir enjeksiyon yani sen iğne nedir? Hı hı. İğne ucu nedir? Hangi kalınlıkta tutuşun nasıldır? İntramasküler bir kasa girerken nasıl girersin? Hangi açıyla girersin? Girerken sinirlere zarar verir misin? Hani nereye yapılır? Hı hı. Bunlara başlamadan ya bunlarla hiç alakası yok. Veya affedersin kendisine aşı yaptırırken korkudan ölen gözünü kapatan insanlar evinde adrenalin bulunduruyor veya işte serum setleri veya IV vitaminler vesaire antibiyotikler, intramasküler antibiyotikler. Evet, bunlar bir metot. Zaten konuştuğumuz biz şu an haplardan, kremlerden örnekler vereceğiz. Ama bunlar bir form. Hap da bir form, tablet de form, Hı. krem de bir form, enjeksiyon, ampuller de bir form aslında. Ama onların tek güzelliği anında kana karışıyor. O yüzden hızlı ve etkili oluyorlar. Ama bu noktada ciddi uzmanlık gerektiriyor. Yani bu konuda ben paramedik değilim.
doktor değilim ama kendimi inanılmaz geliştirdim de diyebilmek için ciddi bir uzmanlık gerektiriyor. Alıştırma gerektiriyor. Hı. Yani kendi kendine bir arkadaşında sürekli iğne yapıyor olmasını gerektiriyor. O acil durumda da onu nasıl kullanması gerektiğini bilmeli. Evet, çok distopik bir senaryoda çocuğuna adrenalin uygulayabilir misin? Uygulayabilirsin. Yani en son çare ise, ama buna hazırlıklı olmaz. Hazır insan olmalısın. Yani senin adrenalin alma, ilk yapman gereken şey adrenalin almak değil. İlaç listesinde bunları stoklamak değil. Madem böyle bir ilgin var, bu konu daha Hı önemli hı. senin için. O zaman ilk iğneyle başla. Yani iğne nasıl yapılır? Enjeksiyon nasıl yapılır? Bununla ilgili bilgileri öğrenmekle başla. İlgini arttır. Ondan sonra adrenaline gelir konu. Mecburen bu şekilde söylemek zorundayız o nokta. Çünkü orada iş genişliyor biraz. Ben bunları söyleyebil diye pas attım bir yandan da aslında. Evet, evet. Çünkü o gruba girmek ayrı bir özel uzmanlık alanı gerektirir. Hani o gruba girmeyeceğim. Dediğim gibi, eğer senin son cevabına gelirsek, o tarz bir alerjik reaksiyon, anafrektik şok durumunda ilk yapılacak şey, örnek veriyorum. Ha, elimizde enjeksiyon yok, temel şeyleri verdik değil mi? Bir oral yolla, az önce bahsettiğin Hı Zati'den olur, Zyrtec olur. Bunu oral yolla hastaya vermek olabilir, eğer alabiliyorsa oral yolla. hı. Ve akabinde hastayı takip etmek olur. Yani herhangi bir şişen bölgesi, nefes alamama durumu var mı? Ve en yakın sağlık kuruluşuna aceleyle ulaştırmak olur. Hani temeldeki arkadaşlara. Ama mesela ben kendim bu işin içinde olduğum, ilgili olduğum ve gerekli alıştırmalarımı yaptığın için ben ilaç çantamdan ayrıca bir enjeksiyon ampul çantası da bulunduruyorum. Bunlarda da senin bahsettiğin gibi çok şeydi değil, ama temel durumlarda başımıza gelebilecek şeye müdahale etmek amaçlı. Ama bu konuda kendime güvendiğim için, ama bu hiçbir bilgisi olmayan, teknik şey olmayan arkadaşlar lütfen, özellikle diyorum, bu tür şeylerden uzak dursunlar. E, Herhangi bir yanlış çok şeye mal olabilir. Herhangi bir yanlış enjeksiyon sakat bırakabilir. Kırılan iğneleri gördük biz. Siyatik sinirlere girenleri gördük. Felç bırakabilir. O yüzden bu konuyu Geçtim ayırmak, mesela. geçelim. Çünkü çok hassas. Hı hı. Ee, Ayrıca belki konuşuruz bu noktalarla ilgili. Şimdi ben alerjik vakalardan sonra biraz da mide tarafına yönelmek istiyorum. Tamam. Benim midede de hepimizin, ben ishalden çok korkarım açıkçası mesela. Aynen. Çok mahvetmiyor ama abi, yani her şeyini mahveder değil mi? Tüm konsantrasyonunu. Ya beni daha çok mahveden dediğin gibi Miden nasıl? ishal. Stresli anlamda falan. Ağrır. O ağrı galiba midedeki ağrı sırta vuruyor benim. Ben bunu bir ara akciğer ağrısı zannediyordum. Ama değilmiş. Yani birkaç defa acile düştükten sonra öğrendim. Serumu yiyince kendime geldim. Eskiden kendime çok bakmıyordum. 30'dan 32'den sonra biraz daha özen göstermeye başladım. Artık vücudun yenileme hızının artık yenilememesi belki den ötürü. Ama yurt dışına bir defa çıkmıştım. Yani düşün, aktarmalı olarak 18 saat uçuyorsun ve indiğinde ishalsin abi. Ve 8 günlük tatilin 2,5 gününü ben otel odasında ve yani çok affedersin taharet musluğu olmayan bir ülkenin otel odasında tuvalete gir, duşa gir, tuvalete gir, duşa gir arasında git gelerek yaşadım. O yüzden benim için en önemli konu yani alt çıkış. Evet abi, çok önemli. Kesinlikle çok önemli. Çünkü hem stresli anlarımızda biraz da hani hazırlıkçılık çerçevesinde karşılaşacağımız senaryolarda da başımıza hani ne Hı, gelir, onlarla da eşleştirmek istiyorum. Bir, yediğimiz içtiğimiz belli olmayacak o durumda değil mi? Yani ne bulursak onu yiyeceğiz veya tabii. tek düze besleneceğiz. Acil durum yiyeceği yiyeceğiz. Konserve yiyeceğiz. İçtiğimiz su belli olmayacak. Belki sıkıntılı bir su içeceğiz. Midemiz hemen bozulacak. Stres durumundan bağırsaklar hemen etkilenir Hı, yani, çoğu insanın. Bunlar önemli. O noktada mide grubundan ilerlersek, şimdi bizim karşılaşacağımız iki türde, bir üşütme, başka bir sebeplerden dolayı bağırsakları bozmak ve ishal olmak olabilir.
Bu noktada bulantı ve kusma olabilir. Bulantı ve kusma için bir ilaç bulundurmak önemli. Hani her Hı noktada. Bu aynı zamanda lütfen arkadaşlar arada da arka planda bağlantıları kursun. Mesela mide bulantısı diyorum, ben mideden bahsediyoruz ama dedim ya, yanımızda taşıyoruz, kampa gidiyoruz, arkadaşlarımız, hı ailemiz de yanımızda. Yolda birinin, değil mi? Yolda tutabiliyor insanları veya hı olmadık hı yerde midesi de bulanabiliyor. Hemen ona da çözüm sağlayacak ilaçlar. Yani aslında çok amaçlandırabilir arkadaşlar bunu kafasında hı düşündüğü zaman. Şu oluyor Tonguç. Bir şeyi benimsediğinde gerçekten hazırlıkçılık için yapmak için değil de ya bu ilaçların etken maddeleri nasıl çalışıyor? Ben bunları nasıl kullanmalıyım? Şu muyum? Bir tık dağıldıkları zamanki hazırlıkçı insan bunu yapmalı. Çünkü yeri geldiğinde silahlarla ilgili şov yapıyoruz veya multitool'larla ilgili her türlü detayı biliyoruz. Ama konu sağlığa gelince bunu üşeniyoruz. Hemen İnsanın aklına şey geliyor. Aa, yolculukta işte birinin, arkadaşım şey tuttu, yol tuttu. Aa, bende ne vardı? Mide bulantısı. Ve hemen vereyim vereyim. mesela. Konforumuzu arttıralım. Bu önemli. Bu mide bulantı haplarından tabii çeşit çeşit var. İşte bildiğimiz bizim klasik insan işte Metpamit olabilir, Emadur olabilir Hı veya Omuzit çiğneme tabletler var daha etkili onlara göre. Bunlardan birini bulundurulabilir. İki, ishal kesici. Yani ishal olduğumuzu varsayalım. İshali kesmemiz lazım. Bunun için en çok kullandığımız ilaçlardan biri Diafulli, Diafulli hı Forte ilaç, ishal kesicilerimiz var. Bunların yanında da aslında bu kalıcı olarak bağırsağı düzeltmek için probiyotik kullanmayı öneriyoruz. Çünkü oradaki bakteri florası bozuluyor. O yüzden dışarıdan hazır canlı bakteri florası vücuda veriyoruz. Bunlar da probiyotik deniyor aslında, hazır. En çok işte konuşulan Reflör, Maflor. Doktorlarımızın yazdığı Reflör oluyor. Bunların ödemesi yok tabii ki. Çeşit çeşit de var farklı markalarda. Hani arkadaşlar soruyor ilaç mı diye. Temelde bir ilaç değil. Bir hı probiyotik. Yani hazır canlı bakteri suçları içeriyor. İşte 5 milyar bakteri suçu içeriyor vesaire. Bu noktada ishal kesicilerin yanında bir probiyotik takviyesi de almak yoğun olarak günde 2 kere belki hı hızlı bağırsağı düzeltmede işe yarayacaktır. Bunu aynı zamanda kabızlık için de kullanabilir. Yani sadece ishal durumunda değil, gittiniz kabızsınız ve rahatsız oluyorsunuz. hı Veya bir midenin sindirimde de bir sıkıntısı var. Ekstra ilaçlar sürekli bulundurmak yerine mesela Reflör kapsülü çok amaçlı kullanılabilir. Yine yanında ben çok karın ağrıları çekiyorum, hı karın spazmı çekiyorsa bir spazm giderici haplar da bulundurabilir. Bir de en son antibiyotikler noktasında değineceğim ona. Bizim midede yaşadığımız problemlerden biri de yani zehirlenme etkisi olabilir, enfeksiyona dönüşebilir. Eğer öyle bir, tabii bunu tespit edecek imkanımız yok ama bir algımız olursa ona çeşitli filacı bizim tabletimiz var, hı. antibiyotik. Onunla beraber de bu süreç başlanabilir. Yani hepsi beraber kullanabilir. O nokta en azından enfeksiyonu dışarı Gıda atıyor. zehirlenmesi mi? Flagi. Yoksa antibiyotik zehirlenmesi mi? Anlamadım. Hayır, gıda zehirlenmesi Hı noktasında. Tabii ki etken madde olarak sadece gıda zehirlenmesi için değil, hani bakteriyel tarzda zehirlenme özellikle bir antibiyotik. hı Bu geliyor dişte de kullandığı olabiliyor farklı yerlerde. Ya sadece oraya hitap eden değil ama genelde mide durumlarında o kullanılıyor. O yüzden onun ismini verdim. Mide tarafında yaşayacağımız bu. Bir de hızlıca şey tarafına döneceğim. Reflü tarafı. Emin olun hepimiz hı. bu şey hayatta. Sen yaşıyor musun bilmiyorum. Bende Yanıyor mu? yok. Ben relax. Mışıl mışıl uyuyorum. O zaman düzenli bir hayatın var. Stresin yok. Kola içmiyorsun. Stresli bir hayatım var. Kola içmiyorum. Haftada birkaç bardak. Onun dışında ee, abur cubur minimumda. Onun dışında alkol tüketimim mideyi o kadar bozacak yükseklikte değil. Ve dışarıdan siparişle yemek yemiyorum. Yani bunun etkisi var. Yani en kötü hiçbir şeyim yoksa iki üç yumurta kırarım. Peynirimi açarım, yerim geçerim. Dışarıdan bir şey söylemem. O da haftada bir mutlaka yiyorum. Mesela dün lahmacun söyledim. Guruldadı, guruldadı midem. Öldüm, öldüm, bittim. Ama 4-5 saat içerisinde toparladı. Yani ne başımıza geliyorsa dışarıdaki yemeklerden geliyor Aynen açıkçası. öyle abi.
E, Reflü de çok başımızda var. Herkeste kronik. Emin olun acil durumda da sizi durduracak şeylerden biri olur. Ciddi yanar. Çünkü mide asidi yukarıya doğru çıkıyor vesaire. Buna ilişkin de yine hepimizin kullandığı işte Reni tabletler olabilir. Hmm. Talsit tablet olabilir. Çiğneme tablet. Şurup versiyonlar da var bunların biliyorsunuz ama burada taşınabilir hani temel ve mobil bir temel oluşturmaya çalışıyoruz. O yüzden şuruplardan bahsetmiyorum da o da bir form tabii ki. Şurupla gezmek isteyen de olabilir. Devam edelim mi başka bir bölüme doğru? Edelim, şeye geçelim. Hı hı. Ateş düşürücü ve sonra biraz antibiyotiklere girelim istersen. Tamam. Aslında ateş kremleri daha sonra mı şey yapalım? Antibiyotiği mi araya alalım? Kremleri diyorsan kremlerden gidelim. Unuttuk gibi Tamam. onu. Ateş düşürücü böyle hani konsept olarak ağrı kesiciler bölümünde bahsettik ateş düşürücüleri. Yani hangi etken maddelerin ateş düşürdüğünden bahsettik. Ona ilişkin özel bir bölüme gerek yok açıkçası. Yani Süper. e, kremler ya şöyle arkadaşlar tabii burada çok teknik bir şeyle işte ağrı kesici, alerjik reaksiyonlar, mide için gidiyoruz Hmm. ama kremler noktasında niye kremler diye ayırıyorsunuz diyorsunuz. Doğru. Kremler bir hani başımıza gelecek bir şey değil. Bir tür sadece aslında. Ama yanımızda taşıyacağımız krem formundaki ne olabilir? O kısmı toparlamak daha kolay olduğu için böyle ilerledik. Kremler noktasında ana olarak temel bir bizim ilk yardımda da karşılaşacağımız yaralanmalar, açık Hmm. yaralar. Ee, Sen de bu konunun içindesin aslında değil mi? Taktik ilk yardım. Taktik ilk yardım olsun, arama kurtarma konusunda şu an o yolculukta devam ediyorum. Bana fazlasıyla lazım olacak. Yani yarın bir afete müdahaleye gittiğimizde orada bir şekilde belki müdahale etmen gerekecek veya ekipten birisi yaralanacak veya bir atıyorum kendi başımıza gelecek bir durumda ailemizin yaralanmalar, taktik ilk yardım olsun, aynı zamanda bir afette yaralanabiliriz. Ana ilgilendiğim şeylerden biri. Evet. Yani tabii ki o taktik taraftaki acil müdahaleler çok farklı senaryolara ilişkin ama bizde de hep şeyi atlıyoruz. En çok başımıza gelen şey en küçümsediğimiz şeyler oluyor Tonguç. Gerçekten de Hmm. böyle. Ben yıllardır doğaya gidiyorum. E, Acil tarafta da öyle. Yani hep kullandığım iyi şey yara bandı oluyor. Veya sargı bezi oluyor. Flaskler oluyor. Gerçekten öyle. İnsanlar başka şeye odaklanıyor ama öyle. Kremler tarafında da bir ufak tefek yaralanmalarda, açık yaralanmalarda antibiyotikli kremler önemli. Bunu hem yaranın enfeksiyon kapmaması adına ve daha rahat iyileşmesi amacıyla o an uygulayabilirsiniz açık yaralarda. Çok ciddi durumlarda bile hani sağlık kuruluşuna gideceğiniz zaman belli ilk yardımı yaptıktan sonra beraber o antibiyotikle kremle beraber enfeksiyon yayılmasını engelleyerek sağlık kuruluşuna başvuruyor. O yüzden bir tane antibiyotikli krem önemli. Yani bunda hani etken madde şeyinden değil de isim olarak verecek olsak yine hani birçok bildiğimiz işte teramisindir, Hmm. tiosilindir, furasindir mesela çok böyle ameliyatlarda kullanılan veya balaban pomatlar, baktroban pomatlar, bakodermler vesaire vesaire diyor. Birbirinin muadillerini de saymış oldum. Farklı etken maddeleri de yine burada tek bir tanesinden bulundurmak önemli. İkincisi yine alerji tarafına bir tık şey yaptık ama burada alerji kremi önemli. Neden? Çünkü dışarıdan etkilere maruz kalıyoruz. İşte sinek ısırıyor, böcek ısırıyor veya bir ısırgan otu değiyor, bir şey kaşınıyor doğada. Bunu etkiyi yok etmek önemli. O yüzden de ben hem çok amaçlı böyle daha az ütükerlerde kızarıklıkları kullan hem Hmm. sinek böcek sokmalarında kullanabileceğimiz Stilex Gel mesela benim kullandığım çok amaçlı bulunduruyorum. Hem her çok amaçlı olarak kullandığım kızarmış bölgelerde bir sinek ısırmalarında vesaire işe yarıyor. Bu çerçevede de bir baskılayıcı krem veya jel bulundurmak önemli. Sonra şöyle arkamı döndüğümde ne geliyor? Kremlere bakıyorum bir şeyde. Şey E, not almışız. Furadin mi? Öyle bir şey not almışım ben kendime de. O ne işe Furasin. yarıyor? Furasin. Furasin. Az önce bahsettim. Evet, Evet. antibiyotikte kayıp O. çeşit. Tamam. Önemli, aslında en önemli şeylerden biri yanık durumları. Değil mi? Yani Evet. yanık
Yanıkta da bu çok önemli bizim için. Hem ev tarafında da kesinlikle bulunması gereken hem yanımızda da kesinlikle bulunması gereken en çok karşılaştığımız mangal yanıkları bizim hakkımızda doğada bir şeye elini değerken sıcak metale değme. Yine bir silver yani gümüş içeren işte silverdin bilirsin silvamet bunların muadilleri de Hmm. olur. Bu önemli. Bir de ani yanıklarda ilk başta acı yaşandığı için buraya bir anestezik etki de uygulamak, uyuşturmak da istiyoruz acıyı yok etmek adına. Genelde lidokain içeren işte anestol olabilir. Bununla beraber iki kremi karıştırarak veriyoruz. Ki hem ağrısı dinsin hem tedaviye başlasın diye. Bunun iki formda birleştirilmiş halde mevcut. Silverden Plus diye haberleri olsun arkadaşın. Onu da tek formda çantalarında bulundurabilirler. Yani hemen acil bir durumda. Tabii ki burada biz en başta her zaman öneri vermiyoruz. Çünkü yanık da ayrı bir mevzu. Yanık merkezleri var. Herkesin bir fikri var. Her doktorun bir fikri var. Açık bırakan var, kapatan var. İşte su yanıkta böyle yapılır ama emin olun sizin başınıza gelecek durumlarda bu bahsettiğim atıyorum krem ve şey yeterli olacaktır. Hızlıca arkadaşlarda şunu görüyorum. İşte ağrı kesici kremler barındırıyorlar. Hmm. Şimdi aslında sana şöyle sorayım. Mesela neden bahsettik? İşte Dolar X'ten Hı bahsettik değil hı. mi? Ağrı kesici. Evet. Ağrı kesici bir ya içtiğimiz zaman onun belli bir emilim süresi var değil mi? Etken yani hemen o anda şey yapmıyor. Belli enzimlerden geçiyor, mideye iniyor vesaire yavaş yavaş etki gösteriyor. Oradan karaciğere gidecek, oradan kana karışacak, Evet. akciğerden oksijenle Evet. birleşecek. Yolu uzun. Evet. Ben bu çantanın temel ve acil hani hızlı bir çanta olmasından yana temellendirdiğim için atıyorum bu ağrı kesici kremleri çok fazla odağıma almadım. Niye? Ya evet benim eklem ağrım olabilir. Sırtım tutulmuş olabilir. Evet. Ama emin olun yani o mesela Dolarex'in jeli de var aynısı. Hmm. Hapı da var, jeli de var. Onu sürdüğümde acil durumda hızla devam edebilecek hemen güce sahip olmayacağım. Bunun yanında mesela bunun yerine ben daha çok hızlı mesela uyuşturucu etkili. Anladın mı? O ağrıyı hemen yok edici. Bazı arkadaşlar mesela soğuk spreyler barındırıyor. Hı Bir hı. hani eleştirdiğim kısmı var ama bir tık da mantıklı. Veya az önce bahsettiğim uyuşturucu anestezik etkili kremin spreyi de var mesela. Dişçiler kullanır. Bilirsin belki böyle ağza. Aha, bahsetmiştik galiba ondan daha Evet, önce. evet. Hı-hı. O mesela anladın mı? Daha yüzeysel, hızlıca bizi devam ettirebilecek şeyler. Tabii ki kendi konforlarına göre arkadaşlar bunu çeşitlendirebilirler. Yani krem çok çeşitli, çok etken maddeli, kortizonlu olanlar var vesaire vesaire. Dediğim gibi ama bu temel noktada alerji için, yanıklar için ve enfeksiyonlar için yani üç temel şey Hı bizim hı. için hayati ve önemli. Bu çerçevede e, detaylandırabilirler hani o kısmı. Şimdi e, ne yapalım? Bir antibiyotiklere geçelim mi? Ne dersin? Geçelim. Çok da süremiz kalmadı gibi. Tamam. Biraz hızlandıralım ve aslında videoya gelen yorumlara göre bir sonraki içerikte ilerleriz. Yani bence çok güzel bir Ayıracak mı bunda? yok, bunu ayırmayacağım. Bunu tek video Tamam. yapacağım ama sanıyorum hafif hızlanıp zamandan ötürü Tamam. Ne gelen kadar hızlı? yorumlara göre, taleplere göre sonraki konuları seçip atıyorum haftaya bir video daha yapabiliriz. Çünkü Tamam. ben doymadım, açık söylüyorum. Yani Şu anda zaten bu ilk göz var, burun var mesela. şöyle göz ve buruna çok hızlı değinebiliriz. Antibiyotik bir sır. Yani son bölümdeyiz şu an. Hani Kadın bitirmiş. sağlığı var mesela, atlamışım Evet. diye not Evet. Tamam. aldığımız. Aynen. Psikiyatriye zaten girmeyeceğiz demiştik. Antibiyotik var. Yani antibiyotik, burun, göz, kadın sağlığı. Tamam. O zaman devam edeyim. Temel konu antibiyotikler. Hepimizin de üzerinde tartıştığı şu alınır bu alınır antibiyotikler Hmm. stoklayalım, doktora yazdıralım, reçetesiz verilmiyor vesaire. Evet arkadaşlar reçetesiz verilmiyor antibiyotikler. Bir özel doktorun veya SGK tarafından yazılan bir doktor tarafından verilmesi lazım. Unutmayın bir özel doktorun reçete atması yeterli o noktada.
Hı. O şekilde temin edilebilir. Şimdi burada tabii tek tek bir sürü etken madde, bir sürü farklı konsepte antibiyotiklerimiz var. Bunlara tek tek isim değinmek istemiyorum. Zaten öneri gibi algılansın da istemiyorum ama temel olarak bir genel spektrum dediğimiz, yani boğazınız ağrıdığında, dişiniz apse yaptığında ya genel bir enfeksiyon durumunda aldığınız, doktorların size yazdığı, bilirsiniz işte bu amoksilav grubu, işte Augmentin, Amoklavin, Klamox grubu antibiyotiklerden bir tane bulundurulabilir. Alerjik şartlara dikkat etmek kaydıyla. Bunlara alerjisi olan insanlarda oluyor. Onun harici daha güçlü olarak Clatromycin içeren işte Makrol'dür, Klasit'tir, Hı. daha güçlü bunlar bulundurulabilir. Yine Flagy'den bahsettik, daha Hı. bakteriyel durumlar için bulundurulabilir. Yani bunu çeşit çeşit burada saymaktansa siz neye ihtiyaç duyuyorsunuz? Yani en temel durumda. Mesela zatüre geçmişi olan insanlar oluyor ve zatüre oluyor hemen. Hı. Bunların kullandığı antibiyotikler var. Pnömoni antibiyotikler, yani Avelox olur. İşte Tavanik olur. Bunlar özel antibiyotikler. Eğer bir insan kendinde ya ben hemen zatürre olabiliyorum herhangi bir soğuk iklimde, bunu bulundurmalıyım yanında diyorsa bulundurmalı. Bu noktadan da kendinizi çeşitlendiririz ama ben ilaç çantamda iki türde, bir genel spektrum az önce bahsettiğim, Hı. bir de bana göre daha güçlü olduğuna inandığım, daha genele hitap eden, mesela işte amoksilav grubu Augmentin bulunduruyorum, bir de Makrol grubundan bulunduruyorum. Mesela bu çevremdekilere de hani alerjik durumu sorarak ikram edebileceğim bir antibiyotik. Ya burada E, senin strateji de önemli aslında. Sen tabii, şey demiştin ya başka bir konuşmamızda, ben 7 günlük bir tatile çıkıyorsam yanıma 7 günlük bir kür alırım. Çünkü tabii. tatilin veya seyahatin başında başıma bir şey gelebilir. Veya belki yurt dışına gidiyorsun, ilaç temininin zor olduğu bir ülkeye gidersin. O an bir doktor bulamazsın, yurt dışı sigorta yaptırmamışsındır, riske girmek istemezsin gibi. Dediğim gibi bu konuya arkada bu yaşayan bir çanta olacağı için bu çanta sürekli güncel ve gideceği bölgelere göre de eklentiler yapmalılar Hı. zaten. Temeller belli olmalı. Temeller hep kendi yerinde sabit kalmalı. Ama atıyorum bir Hindistan'a sokak yemekleri lezzetlerine gidiyorsa ona göre mide ilaçlarını maksimum seviyede tutmakta fayda var. Ben şeyi de göstermedim. Şimdi benim bu temel diye bahsettiğim ilaç çantam bu arkadaşlar. Ben bunu Bu biliyorsunuzdur. kadarcık yani. Yani bu kadar. Decathlon'un bir balıkçı organizeri. Bu mükemmel bir ilaç çantasına Hı. dönüşüyor. Hepsinden yeteri kadar miktarda. Aynı bu konuştuklarımın çerçevesinde buralara ben kestim böldüm ve bunu taşımak çok kolay. İster EDC dediğiniz de çantayım. Ben acil durum çantamı, yani sağlık çantam, ilk yardım çantamı taşıyorum veya bavulunuza atın. Bu temelde bu konuştuklarımız hepsini, tabii kremler hariç, Hı haplar hı. ama kremler de var. Kremler de çok tutmaz zaten, 3 krem saydık veya 4 krem. Hı. Bu kadar bitiyor yani. Bunu da göstermek istedim. Bu bir fikir olabilir. O noktada. Hatta hızlıca madem göstermişken evde de mesela bu tarz bir organizerde bulunduruyorum. Büyük organizer. Aynen, bizim için hızlı erişmek, minimalist olmak, temel olmak Hı. önemli. O yüzden siz de bu çerçevede konseptlendirebilirsiniz yani stoklarınızı. Ben hızlı olması bakımından da hemen şey atlamak istiyorum Tonguç. Bir de antibiyotiklerden bahsettik. Göz durumumuz. Göz durumumuz da Evet. önemli. Gözlerimiz. Bunları korumak önemli. Temel noktada iki durumumuz var. Bir, ya enfeksiyon kapacağız. Değil mi? Yabancı madde Hı girecek. hı. Batmalarımız olacak, çapaklanacak. Ya da yine Sana alerji. bahsettim ya bizim Okçu Bekir abinin başına gelen, yani göremiyormuş adam, yani araba kullanamayacak, dışarıda açık havaya çıkamayacak, gözünü kırpamıyordu yani. Bunlar doğada senin benim her türlü başıma gelir. Çok temel aslında. Yani bu işe başlarken de ben doğada ne yapıyorum? İşte basit ellerimi kullanıyorum. Bunun değil mi Hı. çizilmemesi veya bir çizildiğinde enfeksiyon kapmaması önemli. İşte ne var? Gözümü kullanıyorum. Gözümün enfeksiyon kapma. O çerçevede Bir şeyler ihtiyaç. kesiyorum, biçiyorum mesela. Tabii, aynen öyle. Gözüme Zaten gelebilir. ekipmanlarımızı da bu yönde oluşturuyoruz. Kıyafetimizi, eldivenimizi, Hı değil mi? hı. Gözlüğümüzü korun. Bu çerçevede olur. Soğuk kıyafetimizi vesaire. İki başımıza gelebilecek temel şey var. Bir, enfeksiyon kapması. İki,
Alerjik reaksiyonlar. Hı Bunda da antibiyotikli damlalar yine devreye girer. Yine eczacınıza danışabilir, doktora hı danışabilir. Bir antibiyotikli damla temin edilebilir. Çok küçüktür bunlar. Yine alerjik vaka yaşayan insanlar çünkü çok ciddi hayatına devam edemiyor. Kızarıyor, gözleri şey hı oluyor. Bir ufak da alerjik vakalara yönelik damla bulundurabilirler. Ekstrada gözyaşı, suni gözyaşı damlaları da var. Bunlar da hani herhangi bir ilaç hı. içeriğine çok sahip olmayan ama mesela toz kaçtı, tozdan etkilendim, bir rahatlayayım tarzı bunlar da bulundurabilirler. Sadece bunlar da açıldıktan sonraki kullanıma dikkat etmeli. Çünkü çok kısa sürüyor. İşte 10 gün gibi bir Hı. süreleri var. Çünkü sonuçta sıvı bir şey. Hep tabletlerden, kremlerden bahsettik. Bu nokta bir sonra da mesela burunla ilgili değil mi? Yani Hı. burnumuz. Niye bunlara değiniyoruz? Gerçekten şunu demek istiyorum arkadaşlar, yani ne alakası var burunla, ne olsa olsun biz hayatımız devam ederiz diye düşünmeyin. Hepimizin, Türk halkının genelce yaşadığı problemlerden gidiyorum. Burun tıkanıklığı ve burun spreyi kullananlar çok fazla var. Gerek alerjik gerek hani gribal yolla. Bu noktada da eğer hassasiyetleriniz varsa bunda da bir burun spreyi bulundurmakta fayda var. Çünkü o da çok fazla konforunuzu etkiler. Nefes alamamak, öyle kötü hissetmek kötü bir şey. Veya E, sinüzitten baş ağrısı. Mesela ben sinüzit evet. spreyleri kullanırım. Yediğim her zaman vardır yani. Evde, dükkanda, çantamda. O olmadığı zaman ben bitiyorum yani. Hareket edemeyeceğim aşamaya gelebiliyorum yani. Bu noktada yine bir temel parantez açarak bunu benim amacımız, yani benim amacım burada bir altyapı oluşturmak, temel oluşturmak, bir bakış açısı vermek bizim aslında. Bunların eklentileri kullanıcıya kalıyor. Aynen. Artık onu kendi istişare, doktoruyla, eczacısıyla istişare yaparak bunları çeşitlendirebilir. Son olarak bir hassas bir noktaya değinerek tamamlayalım. Özellikle kadınlarımız özel yaşadığı Hı hı. problemler. Emin ol çoğu kadın yaşıyor. Özellikle enfeksiyon durumlarını veya ne diyeyim mantarlanma, akıntı bu tarz durumlar yaşıyor. Sistit durumları olabiliyor yani. Tabii erkeklerde de olabilir. Bu da kadınlarda daha çok görüyoruz. Bunlara yönelik de ilaçlar önemli olabilir. Belli seyahatlerde, belli acil durumlarda. Ee, Onlara yönelik de yani kadınlar da artık tercihleri ne yönde veya doktorları ne öneriyorsa belli bir antibiyotik grubu olabilir. Veya fitil türleri var. Hı Onunla hı. ilişkin. Bunları kullanabilir yine antibiyotik içerikli. Bunları da bulundurmakta akılda fayda var. Yani biz hep atlıyoruz. Listelerde hiç böyle bir şey gördüğünü düşünmüyorum değil mi? Haksız Yok, mıyım? kadınlar için çok bir şey görmedim. Evet. Veya Kadınlar. şey konuşmuştuk. Mesela istenmeyen gebelikleri bile konuşmuştuk yani aslında. Kesinlikle. Yani Böyle bir e, durumda. ben şöyle bunu konuşmakta fayda var. Hiç utanılacak bir Hı konu da hı. değil. Bu tarz bir hazırlıkta istenmeyen gebelik bizim tabiri caizse ertesi gün hapı dediğimiz şey hayat kurtarıcı olmaz mı? Gerçekten hayat kurtarıcıdır. Çünkü öyle bir durumda bununla uğraşmak istemeyebilirsiniz. Ve emin olun o haptan başka da yapabileceğiniz hiçbir şey yok açıkçası. Mesela bu haptan da bulundurmak, uzun vadeli stok kısmına Hı hı. eklemek mesela hani yanında bulundurmak değil belki ama eklemek faydalı olabilir. E, Bu Son bir noktada dakikamız kaldı. Ee, mesela yani birçok şey akla gelebilir. Tabii vitaminler tarafına ayrıca konuştuğumuzda farklı şeylere Aha, de değin. Vitaminler derken takviye edici gıdalar vesaire evet. eklentiler. Benim böyle ilaç raflarına baktığımda temel olarak temel kısa vadede minimal tarzda temellendireceğim bunlar açıkçası. E, tabii ki arkadaşlara liste verilebilir. İlaçlar üzerinde konuşulabilir. Ama dediğim gibi amacımız bu değildi. Ama özel taraftan da kişisel olarak da senin üzerinden de veya benle beraber Hı de hı. daha rahat rahat etken madde ilaçlar üzerinde konuşulabilir. Aslında şey tarafı atlamadık ama o tarafa da değinmek isterim Tonguç. Bir çarpıntı tansiyon yüksekliği durumu. Hı hı. Çarpıntı yani kalp ritim yükselmesi olarak nitelendirebiliriz. Bu bizim acil durumlarda karşılaşacağımız da önemli aslında sıkıntılardan bir tanesi olabilir. Gerek heyecan durumunda Hı olabilir, hı. panik atak durumunda olabilir veya
ciddi bir efor sarf etme, hani Hı hı. koşmadan sonra kalbin dengeye gelememesi sebebiyle olabilir. Buna yönelik ritim düzenleyici anlık ilaçlarımız da var kullandığımız. Arkadaşlar da biliyordur ve bu da bulundurulmalı diye düşünüyorum ben kendimce, kendi Ritim çantamda. düzenleyici. Okey. Evet, Kendi yani eczacısına soracak veya evet, doktoruna. bunu tabii kronik olarak kullanılabilenler de var ama anlık olarak da taşınabilenler de var. Dediği gibi bundan eminseniz, öyle bir şey Hı olduğunu eminseniz bu verilip hastaya o anlık ritmi düzenlenmesi sağlanabilir. Onun harici tansiyon yüksekliği, bu noktada tabii ki kronik insanların zaten kendi ilaçlarını taşıdığını ve bunlara yönelik stok yaptığını biliyor olarak hı. düşünüyorum. Onların zaten kendi ilaçları oluyor, kroniklerin. Bunlara ekstra müdahale değil ama yine de normal tansiyon problemi olmayıp da tansiyon yüksekliği yaşayabilen insanlar olabiliyor veya buna ilişkin hissiyatları olan. Bunda da bizim basit yolla müdahale etmek için yine tablet hap formunda dil altı dediğimiz Hı hı. bir formumuz var. O da aslında tansiyon yüksekliği durumunda dil altından verilip hızlıca emilmesi sağlanarak tansiyonu düşürmesi beklenen ilaçlardan bir tanesi. Tabii ki bunlar kalp özellikle şakası olmayan bir mevzu. Hassasiyetle yaklaştırmalı. Bilmediğimiz, tespit etmediğimiz veya ölçmediğimiz durumda, senin tansiyonun yükselmiş, al iç bakalım rahatlarsın gibi şeyler olmamalı. Bu arada şey de önemli şeyler, ya biz bizim gruplarımızda da paylaşıyor, hazırlıkçılık gruplarında da paylaşıyor. Tabii ki anlamaya çalışıyoruz aslında. Biz bir kalıba sokmaya çalışıyoruz. İşte başının şurası ağrıdıysa migren, işte şurada baş ağrıdıysa tansiyondur vesaire gibi. Bunlar kesin şeyler belirtmiyor arkadaşlar. Sağlıkta böyle işlemiyor ne yazık ki. Vücut öyle işlemiyor. Yani bunları temel alarak da bir kanıya varmaya çalışmayın. Bunun harici tansiyonu, zaten bir düşük hastanın tansiyonu düşünerek hayati tehlikeye de sokabilirsiniz. O yüzden bir tık daha bilinçli yaklaşılması gereken ilaçlar olarak nitelendirebiliyorum. Genel olarak temellerim bunlar üzerine. Benim ilaç çantam da bu konuştuklarım. Yani bunlar barındırıyor. Hı hı. Ben son olarak böyle eczane raflarına bakıyorum. Atladığım bir şey var mı diye. O yüzden yanlış anlamasın arkadaşlar. Ee, Bir böyle hızlıca geçeyim. Nelere değindik, Okey. nelere değinmedik. Çünkü arkadaşlar kafasında toparlasın yani. Bir hani sohbet mahiyetine konuşuyoruz da ben ne alacağım şimdi? Neydi, ne değildi gibisinden tek tek şey yapmak zorunda kalmasın. Niye değinmediğimiz bölgeler de var. Mesela psikiyatri tarafı. Değil Evet. mi? Yani illaki çoğumuz, açıkçası çoğumuz artık kullanıyor. Ee, Kullanmak zorunda hissediyoruz ama psikiyatri tarafında hem doktor kontrolü olmadan, yani kendi başınıza kafanıza göre bir ilaç olmamakla birlikte acil durumda temelde verip de o an etki sağlayabilecek ilaçlar değiller çoğu hani. Hı hı. Bunlar belli bir süre geçmesi gerekiyor. O noktada zaten sizin kafanıza göre şunu al da böyle kullan diyecek ilaçlar değil. O yüzden psikiyatri tarafında değinebileceğimiz bir şeyler yok. Ha, tabii ki uzun vade tarafında yine, ya peki bizim en çok ihtiyacımız şey olan psikiyatri, psikoloji olacak değil mi? Yani Hı hı. aslında kafamız, yani ayakta kalmaya da çalışacağız. Bu noktada özel bir şey düşünülüp, yani atıyorum şey planlıyor olabilir, bir dediğim gibi sığınak stoğu planlıyor olabilir. Hı hı. Ben Türkiye'de işte 3 ay sığınağın altında kalmak zorunda hissediyorum. Buna göre plan yapıyor olabilir. O noktada stresi veya belli işte anksiyeteleri vesaire azaltmak adına belli bir ilaç kullanabilir miyim? Bunu stoklayabilir miyim diye sorusu olan insanlar vardır illaki. Ama burası bunun cevap merci değil ne yazık ki. Keşke konuşabilsek ama hem sizin için de bu da önce doktor, sonra eczacı tarafında çözümlenebilecek sorular. Evet, olabilir. Ve bu bahsettiğim senaryoda size yarar sağlayacak psikiyatri ilaçları olabilir. O yüzden o tarafa değinmedik. E, Ben hızlıca şey yapacağım, geçeceğim. Ondan sonra kapanış yaparız. Sonraki zaten bir de vitamin takviye edici gıda konusu da, bence ben onu da konuşmak istiyorum Tongut. Senin de şeyin olursa, Tabii. vaktin olursa, orası da önemli.
Zaten seninle şeye devam edeceğiz. Hem ilaçların saklama koşulları, SKT muhabbetleri, o eriştiğimiz araştırma sonuçları, o bambaşka bir konu. Belki o tek bir video bile olabilir. Bir de bunun dışında hem vitaminler, takviye edici gıdalar ve artı şimdi biz kısa dönem acil durumları çözebilecek bir medikal pack'ten bahsettik. Evet. Bir de bunun uzun vadeli kısmı var. O zaten şeyin içine beraber Evet, bunu da çekebiliriz yani. stoklayabileceğimiz. Aynen. SKT konusunda değinebiliriz. Evet, SKT konusu da önemli. Onu da merakla beklesin arkadaşlar. Çünkü en azından keseden atmayacağımız bir elimizde bilimsel araştırma da var. Güzel, yani sorumluluğu üzerimizden atacağımız bir araştırma var. O da hazırlıkçılar için güzel olacaktır. Göz tarafımıza değindik. Yani göz Hı hı. sağlığımıza değindik, neler olması gerektiğini. Ya enfeksiyonel ya bak alerjik durumlar olabilir dedik. Burun tarafına değindik. Burunda Hı ihtiyacı olan hı. ya alerjik ya da tıkalı ve sürekli bağımlı insanlar da var. Bunlar yanında olabilir. Onun harici kadın durumunda, istenmeyen gebelik durumunda Ha ha. değindik. Tabii ki Hamilelik testi mesela. ya evet, O bu benim yine şey mi? Acile girmez mi? yani bunu tabii ki şey yapabilir ama şu, ben onu tam söylerken aklımdan geçti. Şimdi sorun şu. Hamilelik testine ihtiyacımız olduğunda istenmeyen gebeliği engelleme hapını kullanma süremiz geçiyor. Yani Size sorun o. ayrılan sürenin sonuna geldik Evet. gibi. Çünkü bizim istenmeyen gebelikte ilk 5 gün maksimum. Hmm. 3 gün ve 5 gün aslında. Ondan sonra işte kadınımda periyotlarım gecikti, bir hamilelik testi yapayım. Hamileyim. Bitti. Yapacak bir şey yok. İllegal müdahalelerden hiç Hmm. bahsetmiyorum ama gerçekten yapacak bir şey. O yüzden bahsetmedim ama tabii ki o durumu, ya şu da olabilir. İnsanlar bir çocuk dünyaya getirmek istiyor da olabilir. Bu durumun farkında olamıyor. Çünkü şey de olabiliyor Tonguç. Kadın 6 aylık hamile, bilmiyor mesela. Hiç Farkında değil. farkında değil. Var böyle hastalar. Tabii o sırada sigara içiyor. İşte belki Alkol farklı alıyor belki. maddeler kullanıyor. Çocuğa bilmeden zarar veriyor. Bunu kullanmak, ona biraz da vitaminler, takviye edici gıdalar kısmına ayırdığım için Tamam. değinmedim aslında. Kadın hormonal o ilaçlar, kullandığı ilaçlar olabilir. Bunlar Hmm. bulundurulabilir. Yani bu noktada mesela değinmedik ama o noktada adet geciktirici ilaçlar da var mesela. Hani özellikle tatil zamanı giderken bunlara ihtiyaç duyabiliyor kadınlar. Eğer bu tarz bir şeyleri varsa, hani ne diyeyim, hassasiyetleri, Hmm. o ilacı da bulundurabilirler. Çeşit çeşit, yani o konuya girmeyeyim. Bu, o kadın hormonal ilaçlarda da bir şeyleri varsa, sürekli kullandıkları veya ihtiyaç dahilinde olan, onları eşleriyle, kız kardeşleri veya onlar kendi istişare ederek bunlar bulundurulabilir. O tarafta işte e, biraz bakteriyel fitil durumlarından vesaire bahsettik. Bu konuşmada ilaç formlarına, yani sıvı formu, fitil formu, tablet formu, onun üzerinden ilerlemedim açıkçası. Hmm. Çünkü çok genişleyecekti. Onları da akıllan bulundursunlar. Yani dediğim gibi işte bir Gaviscon'dan örnek verdik falan. Ben şu, bu çok iyi geliyor, ben bunu yanımda gezdirmeye varım diyen insanlar içerisinde diyecek bir şeyimiz yok. Saygı duyuyorum. Ama tabii ben ama bunu istiyorum. Yani şununla gezmek istiyorum ve bunun her şeye hitap etmesini istiyorum. O yüzden bu çerçevede oluşturduk. Aha. Psikiyatri kremler konusundan bahsettik. Peki. Yanık dedik, enfeksiyon dedik, alerjik dedik, ağrı kesici kremler olabilir dedik. Hmm. Direkt uyuşturucu kremler olabilir dedik. Mesela biraz daha işte belki çok yaygın bir ara uyuz, hani uyuz Hmm. durumlarına karşı, onları uzun vadeli stok kısmımızda bahsederiz. Bahsederiz. Hani direkt anında müdahale değil. Yine tansiyon yüksekliği durumuna değindik. Dil altı olabilir dedik. Ritim düzenleyici hapımız bulundurulabilir dedik. Kolesterol ve şeker tarafında çok yapacak bir şeyimiz yok. Acil müdahale anlamında. Zaten onların kronik kullandığı ilaçları vardır. Ama yanımızda bulundurduğunda ya kendimize ya başkasına önerebileceğimiz ilaçlar değiller açıkçası. Mide tarafına detaylıca değindik. Karşılaşabileceğimiz Hmm. problem.
ishaldir, işte enfeksiyon durumudur, kabızlıktır, Hı mide hı. bulantısı, kusmadır. Bunları ne şekilde gidebiliriz? Alerjik tarafta konuştuk. Yine en azından bir hap bulundurabilmek, yani antihistaminik bir hap Hı hı. bulundurabilmek önemli dedik. Bunların daha güçlüleri de var. Çift etken maddeleri de var. Bunlar eczacılarıyla yine konuşarak. Hani astım, alerji, astım tarafında yine onların kronik kullandığı ilaç var ama ben çok çantada bunları bulundurmaya yönelik bir ilaç seçmedim. Belki tek hani bu basarak astım hastalarının kullandığı Ha ha. Ventolin inhaler dediğimiz o an rahatlatıcı, nefesi açıcı şeyler Yine var. kroniğe giriyor aslında yani. Ya şöyle, evet, belki şu, mesela bir panik anında, nefes anında belki sana önersem, aa evet rahatladım gibi düşünebilirsin ama yine de ben bunlara girmekten yana değilim. Aynen. Çünkü o uzun şeyi de yanında çok taşımak taraftar değilim, bu temelde yine kroniğe giriyor. Biraz şeyi atladık açıkçası, soğuk algınlığı ilaçları. İşte bizim hep kullanılan Hı Nurofen, hı. Afrin, Teraflu, Ibucot C, Koldava C, Katarin gibi bu noktada. Bu Onları da noktada ağrı kesici de konuştuğumuz için üzerine evet, çok evet, düşmedik. yani seninle daha önce konuşmuştuk. Benim çok mantığıma yatmıyor çünkü e, etken maddeleri olarak bir ağrı kesiciyle başlıyorlar. İşte parasetamol ve ibuprofen, yanına işte pseudoephedrine getiriyor. Biraz daha semptomları yok edici. Ama ben o anda yine acil durumda aman işte Nurofen alayım da rahatlayayım Hı gibi hı. değil. Temel ağrı kesicileri kullanmaktan yanayım. Ama dediğim gibi bu benim bakış açım. Siz mesela soğuk bir havadasınız, salgın var ve Ha. çantanızı buna göre güncelleyeceksiniz değil mi? Bu da eklenebilir yani Hı mesela hı. yanınızdakilere, çünkü genele hitap ediyor. O gruptan da kendinize bir ilaç seçebilirsiniz. Ağrı kesicilerden bahsettik. En az dedik bir takımımız tuttuğumuz ilaçlardan bulunmalı. Genele hitap eden, bir eklem sistemine hitap eden, kan sulandırıcıdan, aspirinden bahsettik. Antibiyotik gruplar tarafında insanlar, eminim ben onlara bakıyorum. Onlar da bana Hı hı. istiyorlar. İsim istiyorlar. Etken madde istiyorlar. Bu nasıl diyorlar? Emin olun bunun bir cevabı yok. Ne yazık ki yasal zemin de buna bize izin vermiyor ve bunu çok özel konuşmak lazım. Aslında bahsettik. Dedim yani en temelde bulundurmak önemli ama neyle karşılaşacaksınız? Yani uçuk için kullandığımız antibiyotik var. İşte idrar yolundan tutun genele hitap eden var. Şu iyi, şu kötüdür demek değil. Siz nelere maruz kalabilirsiniz? Ne noktada bunlar olabilir? E, Ona göre seçim Hı hı. önemli. O yüzden bu çerçevede bu grupta şu soru da gelebilir belki, çocuklar için hani değinmedik, şuruplar vesaire. Orası da çok ayrı bir dünya olduğu için o noktayı da şey tuttum. Bunu hani özel taraflarda detaylandırabilir, Hı hı. çeşitlendirebiliriz. En azından videonun da arkadaşa yararlı ve izlenebilir olması adına mecburen böyle biraz şey yapıyoruz. Ee, Umarım bir zemin oluşturmuşuzdur. Ne düşünüyorsun? Vallahi ağzına sağlık, ben teşekkür ederim. Tabii her işte olduğu gibi bu işi de eleştirenler olacaktır. Şundan bahsetmedin, bundan bahsetmedin. Zaten konunun aslında hem objektif noktaları hem subjektif noktaları var. Dediğin gibi benim hayatımda karşılaşabileceğim acil durumlar bunlar. Ben bunları düşünerekten işte birkaç formülizasyon var. O formülizasyonda kendi kutumu yaptım dedin. Yani ağrı kesici hap varken neden kremini taşıyayım dedim. Veya atıyorum bir mide yanması, atıyorum tamamen benim konforumla alakalı bir problem değil diyebilirsin dedin. Evet. Veya atıyorum sen reflün vardır. Zaten o acil durum anında 2 saat 3 saat anca uyuyacaksın. Reflün uyutmayacaktır. Sen Gaviscon'u da alabilirsin eğer onu taşıyacak kapasiten varsa. Veya Renni de atıp şey yapabilirsin. Ya aslında tam bir formülizasyon. Senin işte en çok karşılaştığın problem ne? Şu. Tamam, favori ilacın ne? Şu. İşte atıyorum en fazla kaç günlük bir evden uzaklaşıyorsun veya sağlık hizmetine erişemeyeceksin? 7 gün. Tamam, 7 gün için ne gelebilir başına? Şu. Antibiyotik kürü, şudur, budur. Bence güzel bir çatı çizdik. Çatının içerisinde tabii ki bütün senaryolara değinemeyebiliriz. Yorumlarda bizimle kendi senaryolarını paylaşırlarsa o senaryolara göre bir sonraki videoda bir akış çizelgesi, tavsiye, öneri
paylaşabiliriz veya onların kendi uyguladığı metotlar varsa paylaşsınlar ki bakalım bizden daha iyi bilenler, daha efektif sistem kurmuş olanlar da olabilir. Biz de onlardan öğreniriz. Hodri meydan diyebilirim sadece başka bir şey diyemem yani. Valla aynen katılıyorum hepsine. Teşekkür ediyorum herkese. Ben keşke gerçekten gönlüm şunu istiyor. Eşim eczacı, eşimi de Hı hı. alıp buraya okumak ve bir yandan doktor arkadaşlarımı da Hı alıp hı. çeşit çeşit branş branş doktor arkadaşlarımız var. Hepsini alıp böyle hep beraber raf geze geze işte bu ilaç böyle bunu konuşabilmek, bunu yapabiliriz. Şu an ortam müsait ama yasal zemin müsait değil ve doğru da değil temel olarak. Lütfen bu duruma hassasiyet göstererek hani bu kısıtlı konuşmamızı değerlendirmesini rica ederim arkadaşlar. Yoksa ben de çok farklı şeyler istiyorum paylaşabilmek. Sana da teşekkür ederim. Böyle bir imkan verdin. Eyvallah. Umarım devamı gelir farklı konularda. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Bu kısıtlı zamanda bana O zaman yer aldığın için. herkese sağlıklı günler diliyoruz.